Eğer yalnız kalmayı sevmeyen biriyseniz Avustralya'yı kesinlikle unutun. Biri düştüğünüz zaman sizin elinizden tutmuyor. Kimseyi tanımıyorsunuz. Arkadaşınız yok, aileniz yok, kız arkadaşınız burada yok. Sokak sokak iş arıyorsunuz, reddediliyorsunuz defalarca. Yani bir mutfakta çalışmak için bile teste giriyorsunuz. Hani buranın öyle bir şartları var. Mental açıdan bence bir insan güçlüyse çok iyi bir şekilde ilerleyebilir. Ama mental açıdan güçlü değilse ilk ayda geride dönebilir. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. 2 Nokta Göçenler adlı programın 3. konusu. Evet. Çok teşekkürler Rica katıldığın ederim. için. Biz zaten seninle Antalya'dan tanışıyoruz. Ama seni tanımayanlar için bize biraz kendinden ve Türkiye'deki hayatından bahseder misin? 25 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü bitirdim. Üniversite birden beri kendi işimi yapıyordum. Üniversite hayatım boyunca çalıştım. Mezun olduktan bir sene sonra buraya geldim. Buraya taşındım. Yani Avustralya'ya taşındım. Türkiye'de üniversiteden mezun oldun, kendi işlerini yapıyordun. Peki bir yıl sonra ne oldu da bu göç kararını aldın? Seni bu göç kararını almaya iten genel sebepler neydi? Birkaç defa Avrupa'ya gittim. Dubai'ye gittim. Yurt dışında çalıştım. Beni daha da meraklandırdı. Hani başka milletlerle çalışmak. Konfor alanımdan çıkmak istedim. Kendi potansiyelimi aşmak istedim. Üçüncü nedenim, beni en çok rahatsız eden nedenlerden biri siyasi nedenlerdi, seçimlerdi. Çok güzel genel sebepleri anlattın ama ben o anı merak ediyorum. Hangi noktada artık Türkiye'de kalamayacağım dediğini hatırlıyor musun? Seçimlerdi. Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçimde gençlerin kararlarının böyle yok sayılması, sadece bir aday ya da iki aday koyulup diretilmesi. Anladık ki yani bu süreç hani böyle ilerleyecek. Ben öyle gördüm. Büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Maalesef Türkiye'de klasikleşmiş bir siyasi yapı olduğu için yine şaşırtmadı. O beni çok sinirlendirmişti. Bir an hani dedim ki bir an önce hareket etmeliyim. Hani bir an önce başlamalıyım dedim. Zaten ertesi gün gittim danışman şirkette konuştum. Çok iyi anladım. Bu andan sonra bir göç kararı aldın ve harekete geçtin. Peki Avustralya'da dil eğitimi alma fikri nasıl ortaya çıktı? Başka ülkeleri de araştırmış mıydın? Düşünmüş müydün? Bize biraz da o süreçten bahseder misin? Ben ilk etapta şeyi düşünüyordum. Amerika'yı. Hani dedi ki şu programlar var ama beklemen lazım. Ne kadar beklemem lazım? 6 ay, 1 yıl. Şimdi ben de beklemek istemiyordum. Daha sonra çok sevdiğim arkadaşlarımla bir çiftle konuştum. Hani onlar dedi ki ya bak Avustralya var. Bir düşün demişti. Ben de dedim ki neden olmasın? Ertesi gün sabah gittim danışman şirkete. Dedim ki hani böyle böyle Avustralya'ya ilgili programlarınız var mı? O da şey demişti. Yani istersen var, hemen yarın işlerinizi başlatabiliriz demişti. Dil eğitimi maliyetleriyle ilgili ajans sana ne söyledi? Bu konuda Avustralya dil eğitimi maliyetleri diğer ülkelere göre daha mı uygun? Ve bu süreçte diğer mali koşullar neydi? Biraz işin ekonomisini konuşalım istiyorum. O süreçte ne gibi harcamaların oldu? Bize anlatabilir misin? Yani Kanada gerçekten çok uçuktu. Dönemsel böyle bir 70 bin lira falan hani gidiyordu. Şu an hatırlamıyorum ama hani Avustralya'nın 4 katı bir fiyattı okullar. Amerika'yı zaten elemiştim çünkü bir yıl beklemek istemiyordum. Kanada olmayınca Avustralya'daki okullara baktım. Okulların fiyatı çok uygundu. 5.000 dolar, 6.000 dolar. 6-7 aylık okullardı. Dil okullarıydı bunlar. Tabii daha da pahalıya var. 2.000-3.000 dolar fazlaya. Bir 2.000 dolar aşağısına da var. Ya ben orta klas bir okula denk geldim diyebilirim. Yani okula ödediğim fiyat benim totalde 6.300 dolar bir şeydi. Ben dolar deyince Amerikan doları zannediyorlar ama Amerikan doları değil, Avustralya doları. Çünkü Avustralya'nın kendi para birimi var. Şu an 21 kişi arası gidip geliyor. Bilete ben çok ödemiştim çünkü Avustralya gerçekten çok uzak. 38 bin lira ben bilete vermiştim. İlk olarak okul parasını veriyorsunuz. Yarısını ödedim. Daha sonra vize ücreti veriyorsunuz. Ben vize ücreti 650 dolar vermiştim o zaman. Şu an 720 oldu. Vize ücreti, okul ücreti, sigorta yaptırıyorsunuz. Onun ücreti var. O da 600 dolar bir şeydi sanırım. 6 aylık, evet. Siz ne kadar vize almak istiyorsanız o kadarlık sigorta yaptırıyorsunuz. Yani ilk etapta benim cebimden neredeyse işte okul, insurance derken 1200,
4500 mü çıkmış oluyor? Matematiğim pek iyi değil. Ekonomik koşulların dışında göç etmeden önce başka ne gibi hazırlıklar yaptın? Yani Avustralya'da yaşamakla ilgili ya da göç etmekle ilgili, göç hayatına başlamakla ilgili neler biliyordun? Nelerle karşılaşacağını biliyor muydun buraya gelmeden önce? Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece YouTube'dan araştırdım. Buraya gelenlere Instagram'dan yazdım. Ya onların söylediği şey aradığını bulamayacaksın, çok zor. Ya ben dedim ki ne kadar zor olabilir ki? Yani çünkü ben konfor alanımı bırakıp başka ülkeye taşınmak istiyorum. Zorlanacağım, bunu biliyorum ama hani bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim ben. Peki sen buraya nasıl geldin? Hangi vize türüyle geldin? O vize türünün kuralları neydi? Sana ne gibi imkanlar sağlıyordu? Biraz da bu konuyu açalım isterim. Ben ilk geldiğimde öğrenci vizesiyle geldim. Belirli bir amaç doğrultusunda mektup yazıp işte şu vasıflarda şu nedenlerle geleceğim diyorsunuz. Hükümete bildiriyorsunuz. Daha sonra öğrenci vizesiyle buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde önceden sınırsız çalışma izni vardı. Ben geldiğim zaman tam indim, o ay yasalar değişti. Haftalık 24 saatte sınırlandırıldı. 24 saat ötesi çalıştığınızda hükümet, buradaki devlet yani görüyor. Bir sonraki vize uzatmanıza ret veriyor. Çok sıkı bir şekilde ilerliyor çünkü örnekleri var vize ret diyenler. Anladım. Peki Türkiye'den Avustralya'ya göç yolculuğunda karşılaştığın en büyük zorluk desem aklına ilk gelen şey ne olur? Şu olur, çok uzak ve çok büyük bir saat farkı var. Yalnız kaldığınızda, biriyle konuşmak istediğinizde kimseye ulaşamıyorsunuz. Yani bu beni ilk etapta çok zorluyordu. Ailemi zorluyordu. Çünkü onlar bana ulaşmak istiyor. Saat farkı var. Ben onlara ulaşmak istiyorum. Çok merak ediyorlardı beni. O çok zorluyor. Eğer yalnız kalmayı sevmeyen biriyseniz Avustralya'yı kesinlikle unutun. Çünkü buradan her şeyi bıraktım. Gitmek istediğiniz zaman bile 3 gün sürüyor yol. Biri düştüğünüz zaman sizin elinizden tutmuyor. Biri size yardım etmiyor. Yani ne yaparsanız, ne ederseniz, ne düşünürseniz, nasıl adım atarsanız tamamen siz kendinize yapıyorsunuz burada. Kimseyi tanımıyorsunuz. Arkadaşınız yok, aileniz yok, kız arkadaşınız burada yok. Yani tamamen bir survivor hayatı. Sokak sokak iş arıyorsunuz, reddediliyorsunuz defalarca. Yani bir mutfakta çalışmak için bile teste giriyorsunuz. Yani buranın öyle bir şartları var. Böyle garip garip kuralları var. Mental açıdan bence bir insan güçlüyse çok iyi bir şekilde ilerleyebilir. Ama mental açıdan güçlü değilse ilk ayda geride dönebilir. İletişimle ilgili zorlandığını söyledin. Sevdiklerinle iletişim kurmakla ilgili zor zamanlar geçirdiğini söyledin. Çünkü buraya tek başına geldin ve birileriyle bir şeyler konuşmaya da ihtiyacın vardı. Ve bu ülkede İngilizce konuşuluyor. Sen buraya geldiğinde ne kadar İngilizce biliyordun? İnsanlarla tanışabilecek kadar İngilizce biliyor muydun? Ya da Avustralya'ya geldiğinde bir dil bariyeri hissettin mi? Hissettiysen bunu nasıl aşabildin? Biraz da bu dil öğrenme sürecinden bahsedelim. Şimdi ben buraya gelmeden önce herkes şey düşünüyordu. Benim İngilizce seviyem çok yeterli olur. Hemen bir grafik tasarım ajansında ya da hemen bir müşteri bulurum. Çalışmaya başlarım diye düşünüyordu. Herkes öyle düşünüyordu. Ben öyle düşünmüyordum. Yetersiz olduğumu biliyordum. Ben Antalya'dayken 6 ay böyle bir İngilizce kursu almıştım. 2 yıl sonra zaten buraya geldim. O dil okulundan sonra. Zaten unutmuştum. A1, A2 seviyesindeydi İngilizce. Ben buraya geldim. A0. Ya İngilizce bilmiyormuşum. Hani nasılsın? İyiyim, şuyum, buyum. Şuradan geldim. Bitti. Ötesi yoktu bende. Avustralyalı yani Ozilerle konuşmaya başladım. Dedim ki hani bunlar İngilizce konuşmuyor galiba. Çok ağır aksanlı ve o aksanı ben daha önce hiçbir yerde duymamıştım. Yani ben burada çok zorlanacağım diye düşündüm ki çok da zorlandım. Yani bir restoranta gidiyordum. Bir şey konuşmaya çalışıyordum. Bir şey anlatmaya çalışıyordum. Anlamıyorlardı. Anlamaya çalışıyorlar. Anlatamıyordun. Mesela bu tür şeyler çok özgüven düşüren şeyler. Anlaşamıyorsun yani en basit iletişimi bile kuramıyorsun. Benim tüm arkadaşlarım buranın lokal insanlar yani Ozi dediğimiz insanlar. Bir de dil okulunun bana çok faydası oldu. Dil okulu gerçekten çok şey kattı. Dil okulunda öğreniyordum. Ozi arkadaşlarımla buluşuyordum ya da restoranta gidiyordum çalıştığım yere. Onlarla konuşuyordum. Böyle şey gibi hani okulda gördüm. Restoranta pratik yapıyorum. İş arkadaşlarımla pratik yapıyor gibi bir şeydim. Dil bariyeri olmasına rağmen burada survive edebilmek için iş bulman gerekiyordu. Onu nasıl başardın abi? Yani sen burada dil bariyerine rağmen ilk işini nasıl bulabildin? Ya ben yalan söyledim hep. Her gittiğim yere yalan söyledim.
Yarı İtalyanım diyordum. Türkiye'de büyüdüm diyordu. Dedim ki annem İtalyan, babam Türk. Ben Türkiye'de büyüdüm. İtalyanlar da bizim gibi olduğu için kendi milletinden birini hemen böyle kucaklayıp sevip şey yapıyor. İlk iş bulma hikayem şöyle. Bir arkadaş vasıtasıyla buldum. O bana yardımcı olmuştu. Çin mutfağında salata yapıyordum. Çok basit salataları var zaten onların. Hani bizimki böyle bir şeyleri bulamaç haline getirmiyorsun. Hani birleştirmiyorsun. İlk işim Çin mutfağında böyle aşçının yanında şunu yap diyordu, şunu kes diyordu, şunu doğra diyordu, şunu şuna kat diyordu, oydu. Şimdi ben buraya geldim, çok sosyal bir şekilde insanlarla sürekli iletişim halindeydim. Benim burada en büyük tavsiyem şu olacak: eğer işte arıyorsanız, başka bir işte yapmak istiyorsanız sosyallik kesinlikle çok önemli. İnsan tanımak kesinlikle çok önemli. Siz şef de olsanız, siz garson da olsanız, siz bulaşık da yıkasanız size şey soruyorlar: deneyimin var mı bu pozisyon hakkında? Deneyimin var. Melbourne deneyiminin var mı diyor. Şimdi ben ilk etapta şey düşünüyordum: ya Avustralya deneyimi ne ya falan. Ben Dubai'ye çalıştım, İtalya'da, Yunanistan'da, İngiltere'ye çalıştım, Türkiye'de işte çeşitli insan. Avustralya deneyimi ne diyordum? Şimdi ben garson olduğumda o Avustralya deneyimini iliklerime kadar işledim. Çünkü sipariş verme biçimleri çok farklı. Aksanlar, zaten ilk olarak aksanlarını anlamanız lazım. Bunların bira kültürünü anlaman lazım. Bira isimlerini bilmen lazım. Avustralyalıların kısaltmalarını bilmen lazım. Hani içeceklerine kadar kısaltma koyuyorlar. Yani bu yüzden soruyorlarmış hani Avustralya deneyimin var mı diye. Her şey yüzde dönüyor burada. Gerçekten işte o yüzden söylüyorum, sosyallik çok önemli. Burada referans %100 yani. Senin kaç işte çalışman gerekiyor? Çünkü hem okul parası ödüyorsun, hem burada yaşam masrafların var. Dil eğitimine gelen veya gelmeyi düşünenler için buranın yaşam maliyetleriyle ilgili ne söyleyebilirsin? Yani ne kadar paraya ihtiyacımız var burada dil eğitimi almak için? Eğer öğrenciyseniz iki seçeneğiniz var. Birincisi, çok çalışıp asosyal olup haftada 40 saat 50 saat çalışıp okulda uyuyacaksınız. Ama 24 saat kuralı var. 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 24 saat kuralı var. Ben yapmıyorum. Önermiyorum da. İllegal bir şekilde çalışmalarını öneriyorum. İllegal çalışmalarını mı? Özür dilerim. Legal bir şekilde çalışmalarını öneriyorum. Dile vuran gerçeklik. Şimdi ilk seçenek dediğim gibi sadece çalışıp hustle modda sadece çalışıp para biriktirip masraflarınızı giderip okulunuzu ödeyip bir şeyler için para biriktirmek. İkinci seçenek benim yaptığım: dil okuluna gidip İngilizceyi öğrenip konuşmayı öğrenip 20 saat 24 saat çalışıp kendinize zaman ayırıp sosyalleşmeye zaman ayırıp bu şekilde bir yaşam biçimine adapte olmanız lazım. Şimdi bu iki seçenekten birini mecburen seçiyorsunuz. Dediğim gibi 24 saat 20 saat çalışıp çok çalışmıyorum. Para biriktiremiyorum. Okulu ödüyorum. Yaşam masraflarımı gideriyorum 24 saat çalışarak. Bir de kiramı ödüyorum. Burada genelde haftalık ya da 2 haftalık hesaplanıyor. Aylık hesaplama gibi bir şey yok. Yok, evet. Peki bize bunu haftalık olarak söyleyebilir misin? Hem okul ödemesi için hem de yaşam masrafları için ne kadara ihtiyaç var? Haftalık bence 600-650 dolar bandı gayet yeterli. Bu kadar zorlu ekonomik şartların içinde sen burada nasıl sosyalleşebiliyorsun ve buradaki kültüre nasıl adapte olabiliyorsun? Hiç zorlandın mı? Yani ben hiç zorlanmadım garip bir şekilde. Çünkü ben hani böyle çekinen, asosyal bir insan değildim. Hani Türkiye'de de ben çok sosyal bir ortamım vardı. Çekingen değildim. Yani ben buraya geldim. 2. 3. ayda adapte olmuştum. Buraya adapte olmamı sağlayan en büyük etken benim şu an çalıştığım iş yeri. Mesela ben şu an bir İtalyan restoranında çalışıyorum. %80'i İtalyan Uzi. Burada doğup büyümüşler. Ben onlara gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk günden beri aralarına aldılar. Çok şey öğrettiler. Dil bakımından hani bana sabrettiler. Çünkü benim ilk 5 ay 6 ay dil seviyem gerçekten çok kötüydü. Hani ben hissediyordum, hani onlar bana anlatıyor, ben anlamıyorum. Onlar böyle bir duruyor. Okey Tekin, no problem deyip tekrardan anlatıyorlardı. Tekrardan gösteriyorlardı. Bu yüzden hani buraya adapte olmam çok hızlı oldu. Yani tekrardan dediğim gibi belki onlar izleyecek, İngilizce altyazı falan olduğunda kesin izlerler zaten. Buradan onlara çok selam söylemek istiyorum. Sevgi dolu selamlarımı iletiyorum. Restoranın adı da Penny Young. Penny Young'ın tüm üyelerine selam yollamak istiyorum. Kanalın ilk sponsorluğunu da Kerem aldı. Evet. Bizim haberimiz yok. Bir yıldır burada yaşadığın deneyimler çok değerli tabii. Dil okuluna geldin. 6 ay sonra vizeni uzattın. Bir sürü işe girdin, çıktın, çalıştın, çevre edindin. Ben de şu an Türkiye'de dil eğitimi amacıyla ülkeleri araştıran biriyim.
Amerika, İrlanda, İngiltere veya Avustralya'ya bakıyorum. Bana iki kanaldan bir cevap verebilir misin? Birincisi Avustralya'ya neden gelmeliyim? İkincisi Avustralya'ya neden gelmemeliyim? Şimdi benim ilk söyleyeceğim şey şu olurdu. Eğer dil öğrenmek için Avustralya'ya geliyorsanız, hani amacınız tamamen dilse, kesinlikle ve kesinlikle Avustralya'yı tercih etmeyin. Yani Amerika'daki, İngiltere'deki öğrenciler gerçekten daha iyi öğreniyor. Çünkü Avustralya'daki dil okullarının %90'ı çok katı değil. Öğretmenleri çok katı değil. Bir de yani buradaki İngilizce sadece burada kullanılıyor. Yurt dışında bu İngilizceyi duyamazsınız. Bu aksanı çok az duyarsınız. İkinci bir neden ise neden gelmemelisiniz? Çok uzak. Bir şey olsa buradan ülkeye gitmeniz dediğim gibi 2 gün sürecek. Ya da zaten bilet almanız şu bu çok masraflı olacak. O yüzden hani uzak olması da ayrı bir etken. Peki neden gelmeliyim Avustralya'ya? Neden gelmelisiniz? Ülkede güvenlik had safhada. Yani bir sokakta yürüdüğünüzde gerçekten çok güvende olduğunuzu hissediyorsunuz. Hani bunu herkes böyle düşünüyor. Çok güvenlikli, yani çok güvenli bir ülke. İkinci neden, insanlar gerçekten çok kibar. Hani size burada ırkçılık yapılması çok zor. Yine nazikler size karşı, çok kibarlar. Alım gücü sizi çok zorlamıyor. İstediğiniz bir şeye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz ve para biriktirebilirseniz çok güzel paralar biriktirebiliyorsunuz bu ülkede. Biraz teknik problemle uğraştık, kusura bakma. Bir Hiç de önemli değil. ayrıca paylaşımlı bir evde kalıyorsun. Şu anda da birileri mutfakta yemek yapıyor. Evet. Buna bir şey Yani buraya yapamıyoruz. geldiğinizde böyle tek başınıza eve çıkma gibi, zaten ev kiralayamıyorsunuz. Buraya yeni geldiğinizde cebinizde paranız olsa bile size ev vermiyorlar. Çünkü burada Avustralya geçmişiniz olması lazım. Avustralya'da yaşamanız lazım. Payslip'inizin olması lazım. Bir yerde çalışıyor olarak görünmeniz lazım ve size birinin kefil olması lazım ve sizin gidip evde inspection yapmanız lazım. Sizi beğenirseler evi kiralayabilirsiniz. Burada geçirdiğin bir yıl içerisinde keşke Avustralya'ya gelmeseydim dediğin hiç oldu mu? Ya ben hiç demedim. Sadece bir defa çok zorlandım. Yine bir iş görüşmesine gidiyordum. Bir interview vardı. Bilmiyordum hani tam konumu. Bir indim, baktım sahil kenarı. O nem kokusu, tuz kokusu, sahili gördüm, palmiyeleri gördüm. Antalya aklıma geldi. Türkiye'deki yaşadıklarım aklıma geldi. O zaman dedim ki ya ben ne yapıyorum burada ya dedim. Garsonluk için iş görüşmesine gidiyorum ve heyecanlıyım dedim. Bunu düşündükten sonra dedim ki belirli hayallerim, belirli hedeflerim var. Ben burada yüksek lisans yapmak istiyorum, dilimi geliştirmek istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum dedim. Ve dişimi sıktım, hala da sıkıyorum. Çünkü belirli bir hedef, belirli bir amaç doğrultusunda ben ilerliyorum. Eğer zaten belirli bir hedefiniz, belirli bir amacınız yoksa oradan oraya savruluyorsunuz ve psikolojik açıdan çok etkiliyor. Bu zor bir mücadele ve sen bu mücadeleyi tek başına veriyorsun burada. Evet. Çünkü bütün sevdiklerin senden 14.000 kilometre uzaktalar. Ve tüm sevdikleriniz de sizden bir şey bekliyor. Bir olumlu sonuç bekliyor. Yani bu da büyük bir yük. Aileniz sizden bir şey bekliyor. Kız arkadaşınız sizden bir şey bekliyor. Arkadaşlarınız sizden bir şey bekliyor. Bu büyük bir yük bence. Peki sen sevdiklerinden uzakta olma hissiyle burada nasıl başa çıkıyorsun? FaceTime yetiyor. Ya ben zaten uzakta yaşamaya alışan biriyim. Özlem duygusuna alışan biriyim. O yüzden bir sıkıntı çekmiyorum fazla. Özlüyorum. Her şeyi özlüyorum. Ailemi özlüyorum. Antalya'daki ailemi özlüyorum. Kız arkadaşımı özlüyorum. Kedilerimi özlüyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum. Ama hani eğer zaten belirli bir amacınız, belirli bir hedefiniz varsa bunlar çok normal. Şimdi Türkiye'ye dair birkaç sorum olacak sana. Türkiye'de en çok neleri özlüyorsun? Sevdiklerini özlediğini biliyoruz zaten ama onun dışında ülkeye dair en çok özlediğin şeyler nedir? Türkiye'de en çok özlediğim, sevdiklerim dışında yemek. Yemek kültürümüzü, yemeklerimizi çok özlüyorum. Bir de Antalya'yı çok özlüyorum. Antalya'yı gerçekten çok özlüyorum. Şimdi bu yemekler için mi olur, sevdiklerin için mi yoksa Antalya için mi bilmiyorum ama bir gün tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Türkiye'de yaşamak istiyorum ama şu an değil. Çünkü şu an burada belirli iyi kötü bir düzen oturttum. İyi kötü bir çevre yaptım ve burada yapmak istediğim, başarmak istediğim başarılar var. Onları elde etmek istiyorum. Zaten şu an ben vizemi uzattım. Bir iş vizedeyim. Bu da demek oluyor ki bir sonuçsuzluk var. Her an red yiyebilirsiniz. Red yediğinizde ne yapacaksınız? Ana vatana döneceksiniz. Kürkçü dükkanına geri döneceksiniz. O konuda da şöyle düşünüyorum. Buradan red yersem Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Amerika'yı zorlamayı düşünüyorum. Peki Türkiye'nin gündemini takip ediyor musun burada yaşarken? Şöyle bir şey yaptım.
İstanbul Havalimanı'nda Twitter hesabımı sildim. Instagram'da takip ettiğim haber sayfalarını sildim. Artık bir şey görmek istemedim. Bir süre offline olmak istedim Türkiye'ye karşı. Türkiye'yi çok seviyorum. Türk'üm, %100 Türk'üm. Hani İtalyan falan değilim. %100 Türk'üm. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Bir Türk milliyetçisiyim. Türkiye'yi sonuna kadar savunuyorum ama bir süre uzak kalmak istedim. Avustralya gündemini arada bir takip ediyorum. Bir gelişme var mı, bilmem gereken bir şey var mı? Böyle. Peki buradaki planların, bundan sonraki, gelecekteki planların ne? Gelecek planlarım burada master yapabilmek. Kendi alanımda, grafik tasarım alanında, illüstrasyon alanında. Dili öğrenip master yapıp burada olabildiğince kalmak istiyorum. Oturum artık vatandaşlık olursa onu alıp daha da rahat bir şekilde hani sanatımı, işimi icra etmek istiyorum. Konuşmamızın sonuna geliyoruz. Sadece bir sorumuz kaldı. İzleyicilerden gelecek sorular olabilir. Senin öykünle ilgili, göç öykünle ilgili eksik bıraktığımız bazı noktalar olabilir. Bununla ilgili bir soru cevap videosu yapar mıyız gelecekte? Kabul eder misin? Ve gelecek sorularla ilgili hangi alandan gelecek sorulara cevap verebilirsin? Yani vize süreciyle ilgili bildiklerimi anlatabilirim ama hani buraya nasıl gelebilirim diye bir soru sorduklarında cevap veremem. Bu tür soruların cevabını bilmiyorum. Ama diğer konularda yardımcı olabilirim. Soru cevap videosu da çekebiliriz. O yönden bir sıkıntı yok. Teşekkürler Kerem. Melbourne'da seninle harika bir sohbet ettik. Umarım faydalı olacaktır birçok kişiye bu video. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bu yönden çok mutluyum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya gelmek isteyen insanlara ya da beni yakından tanımak isteyen takipçilerime bilmiyorum. Umarım. Bir de bizim bir ritüelimiz oluştu ilk 2 videoda. Geliyor hazırsan. Şimdi kamerayı kapatıp gelip seni öpeceğim. Okey. Daha önce hiç böyle büyük bir şehirde yaşamamıştım. Çünkü Malatya'da doğup büyüdüm ve Antalya'da yaşadım. Ardından Melbourne'a taşındım. Sıfırdan bir başlangıç yapıp hiç bilmediğim bir yerde, hiç bilmediğim bir dilde çalışmaya başladım, yaşamaya başladım. Dil bariyeri gerçekten beni çok zorlamıştı. Ama şu an hedeflerime ve hayallerime emin adımlarla ilerliyorum. Ve bu yolda ilerlerken gerçekten kendimi yeniden inşa edip yeniden keşfediyorum. Bu tür zorluklara göğüs germek zorundayım. Çünkü dediğim gibi hayallerim ve hedeflerim var. Bunlar için emin adımlarla ve sıkı bir şekilde çalışarak yürümeye ve ilerlemeye devam edeceğim. Finito.